hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere bir çözüm önerisinde bulunacağız. Hemen hemen hepimizin giysilerine çamaşır suyu döküldüğü olmuştur. Özellikle de beğendiğimiz bir kıyafete dökülmüşse çok üzücü bir durum oluşturuyor. Biz de o beğendiğimiz kıyafeti hemen çöpe atmak yerine küçük bir çözüm önerisiyle daha estetik bir görüntü vererek tekrar giyilebilir hale getireceğiz. Gelin hep birlikte uygulamaya geçelim. Evet, elimde 2 adet çamaşır suyu değmiş tişörtler var. Biri koyu renk, biri de açık renk. Şöyle göstereyim size. Hemen çamaşır suyu değdiği için tabii bu şekilde kullanmakta hoş olmuyor. Onun için hemen bir çözüm önerisine geçeceğiz. Şöyle göstereyim. Açık renkli olanı da şu tarafında. Ve buna da hemen bir çözüm önerisini hep birlikte yapalım. Öncelikle malzemelerimizi söyleyeyim. Tabii çamaşır suyu lekesini yine çamaşır suyu kamufle edebilir. Bir de yarım litre suyumuz. Şöyle kapaklı, kapak fark etmez nasıl olursa, daha büyük de olabilir, küçük de olabilir. Şöyle 2 tane kapak koyduk ve böyle bir ipimiz. Yanınızda peçete de olsun çünkü çamaşır suyu olan suyunuzda tişörte değmemesine dikkat etmemiz gerekiyor. Hemen eliniz ıslak olunca peçeteyle kurulamanız için. Şöyle ben ipimi 3-4 kat yaptım. Tek kat da yapabilirsiniz. Şimdi çamaşır suyunu şöyle göstereyim sizlere. Yarım litre suya ben 1,5 kapak çamaşır suyu ekleyeceğim. Şöyle bir karıştırmak için. Kaşık gibi bir nesneyle karıştırabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Şöyle bir güzelce karıştırdıktan sonra hemen şuraya bırakalım. Ve önce yapmamız gereken, ipimizi hazırladık. Nereye desen istiyorsak kapağımızı oraya koyacağız. Ben aslında şuraya bir desen uygulayacağım. Bir desen de şuraya. Önce şöyle hemen iç taraftan koydum kapağı. Şöyle tekrardan göstereyim. Burası önemli. Kapağı dışa doğru değil, içine, yoksa su dolar. Tersinden koyuyorum. Şöyle tekrardan göstereyim. Ve özellikle şurayı kamufle etmesi için oraya bırakmak istedim kapağımı. Hemen 3-4 katlı yaptığım iple de biraz şöyle bir sarıyoruz sıkıca. Birinden destek de alabilirsiniz. Şu anda ben bu iple rahat herhalde bağlayabilirim. Nasıl istiyorsanız o şekilde bağlayın. Gelişi güzel. Sık, çok güzel bir sık şeklinde yapmanız deseni sık yapmış olacak. Şöyle sık derken sıkma yönden demedim. Yan yana sık bir şekilde ipleri sarmanız demek istedim. Yanlış anlaşılmasın diye. Tabii sık yönden de iyi sıkmanız da gerekiyor bu arada. Çünkü iyi sıkmadığınızda çamaşır sulu olan suyumuz altına girecek, her yer bu sefer çamaşır sulu olacak. Deseni tam verememiş olacaksınız. Evet, bu şekilde bağladıktan sonra bunu hemen yana bırakıyorum. Açık renkli tişörtümüze geçiyorum. Açık renkli tişörtü de şöyle kapağı koyayım. Nereye koyabilirim? Bunda biraz fazla dağıldı çamaşır suyu. Şu orta kısmına koyayım. Bunu da aynı şekilde ipimizi alıyoruz. Yerine yaptığımız işlemi buna da uyguluyoruz. Evet, bunu da böyle sardıktan sonra artık işlemimize geçebiliriz. Burada yarım litre olan çamaşır suyumuzu artık batırabiliriz. İsterseniz şöyle diyeyim size, peçeteyle de ıslatıp sürebilirsiniz. Fazla dağılmasını istemiyorsanız o sizin tercihiniz. İsterseniz direkt şöyle de
içine battırabilirsiniz. Fakat battırırken içindeki kapak olduğu için içinde su dolma ihtimali çok yüksek demeyeyim, dolacaktır. Onun için geri hemen böyle boşaltın. Yani tercih sizin. Ben bunu böyle içine battıracağım. Şu şekilde hemen. Bakın dikkat ettiyseniz fazla yukarı kaldırmamaya çalışıyorum. Yoksa buralara da dağılacak. Şuraya değmedi. Değmesin orasına da. Peçeteyle de şöyle şurasına da bu şekilde yapabilirsiniz. Böyle 1 saat falan kurumaya alacağız bunu. Şimdi siyah olan tişörtümüze geldik. Bunu da ben peçeteyle şöyle süreceğim. Peçeteyle sürmemin nedeni de şöyle diyeyim size. Fazla çamaşır suyu dağılmasını istemediğimden dolayı. O sizin tercihiniz. İki yöntemi de görmeniz için yaptım. Evet, bu şekilde 1 saat kurumaya alıyoruz. 1 saat sonra görüşürüz. Evet, kurutma işlemimiz tamamlandıktan sonra artık bu ipleri çözebiliriz. Şöyle ne çıkacak hep birlikte göreceğiz. Bu şekilde. Şöyle. Tabii bunu ütüledikten sonra şöyle güneş şeklinde bunu da açalım. Evet, açık renkli tişörtümüzü de açtım ipini. Şöyle göstereyim. Şöyle tabii içine kapak koyduğumuzdan dolayı böyle biraz bombeli durdu. Tabii bu ütülendikten sonra tabii düzelecek. Fakat bir püf noktaya değineceğim. Şunu da göstereyim ondan sonra. Bakın bu şekilde. Tabii isterseniz siz daha fazla da iple sarıp daha şuralara kadar da gelebilirsiniz. Ben hani dökülen çamaşır suyun değdiği yerlere kadar sarmaya çalıştım. O biraz isteğe bağlı. Yalnız değinmem gereken bir püf nokta var. Onu değineyim. Ondan sonra videomuzu sonlandıralım. Arzu ederseniz bir yıkama aşamasından da geçirebilirsiniz. Yalnız en önemli şey bir durulama aşamasından geçmesi gerekiyor. Bunun nedenini de şöyle açıklayayım size. Biz bu deseni vermek için suyun içine bol miktarda çamaşır suyu koyduk ve o çamaşır suyuyla birlikte biz kurumaya aldık. Yani bunun içinde bol miktarda çamaşır suyu var. Siz bu şekilde kullanmaya kalkışırsanız hem vücudunuzu tahriş eder hem de zamanla penyenize, kumaşlarınıza çürümesine neden olur. Bunun için en önemli şey durulama aşamasından geçmesi. Diğer bir önemli nokta da şöyle diyeyim size. Biz buralarının çamaşır suyu lekesinin olduğu yerleri kamufle etmek için buraları tercih ettik. Tabii sizin hayal gücünüze kalmış bir şey. Biraz daha şuralarda çamaşır suyu lekesi yok. Yine estetik durması için buralara da yine kapağı koyup o şekilde ipi bağlayıp ayrı bir desen verebilirsiniz. Tercih sizin. Başka bir videomuzda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.